Arkadaşlar merhaba, Mert'le Tasarlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Katya yeni başlayanlar için Native serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çizeceğimiz parça ekranda gördüğünüz üzere burada. Direkt Start'tan Machine Design'dan Part Design'e giriyorum. Uyarıyı onaylıyorum. Ve bunu ben ön düzenli çizmek istiyorum diyorum. Çizimimi açıyorum düzümü seçip. Yeniden bakıyorum. Şuradan başlıyor. Çizimimi aldım. Kabataslak ona benzeyen bir çizimi yapacağım. Yeniden bakalım. Şöyle gidiyor. Aynı şekilde şu şekilde iniyor ve burada bitiyor. Bakıyorum. Evet. Tamam. Şimdi şuradan ölçü komutuma giriyorum. Bakalım temel ölçülerden başlayalım. Şuralar 100 milimetre, şu ikisi arası. Direkt şuraya 100 milimetre giriyorum. 100 milimetreyi girdim. Ama şöyle yapalım. Ölçü ilk başta aynı oranda küçültme yapacağı için ilk başta derecelerden başlayalım o zaman. Kafamız daha rahat olsun. 45 derece burası. Ve ardından bir daha giriyorum ve 45 derecede burası. Şurası da 40 milimetre. Burası 40 milimetre ayarladım. Ve orta çizgi merkezde olsun diye şuraya 20 milimetre diyelim. Direkt ortaya gelsin. Şimdi buradaki 100 milimetreleri verebiliriz. Şurayı sildim o zaman. Şöyle yapalım. 50 milimetre ortadan verelim merkezden. Daha işimiz garanti olur. Ve şunu şöyle çıkartalım dışarıya doğru. Şurayı kısmı. Ve bir daha ölçendirmeye girelim. Orta noktadan şurasını da CTRL ile geri aldım. Seçemedim çünkü. Şu noktayla da yine seçemedim. Biraz yakınlaşalım. Diyorum ki orta noktamla şuradaki seçtirmiyor. Niye seçtirmiyor? İlk başta buradaki çünkü başka noktayı algılıyormuş. Otomatik bir nokta seçili geliyormuş. Şuraya da 50 milimetre dersem işler benim için daha rahat olacaktır. Şunu yukarı doğru alalım. Şuradan şöyle kaydıralım. Burası 50 milimetre. Tekrardan giriyorum. Şu iki çizgi arası da 50 milimetre. Bakıyorum. Bir şuradaki ölçüye bakıyorum. Ha, şurayı vermiş. Orası 30 milimetre. Şu kanal. Şunlar da otomatik 30 milimetre olarak çıkıyor. Şimdi şuradaki 45. Şöyle şunları aynı doğrultuda yaptıktan sonra bir sıkıntı kalmayacaktır. Bunu saat ne yapalım? Eksen çizgisi yapalım mı? Kalsın mı? O zaman şöyle yapalım. Eksen çizgisi atalım buna. Aynı doğrultuda olduğu belli olsun. Şunları kapattım. Ve şimdi parçama bakıyorum. Eksik bir şey kalmadı bu düzlemde. 68 milimetre katı oluşturmam lazım. Çizimden çıktım. Pet komutuna girdim. Ortadan yap dedim. 68'in yarısı 34 milimetre olarak katımı oluşturdum. Yapmam gereken tek şey şuradaki kanallar kaldı. Şöyle 16'ya 10. Direkt şu düzlemi seçtim. Şurada bir hata yaptık arkadaşlar. Düzlemi seçmeden önce. Özür diliyorum. Şurada şey varmış. 50 milimetre şuradaki çizgiyle alakalı. Şurası 20 milimetre. Ardından şuradaki çizgiyi silelim. Hatta şunu silelim. Aşağı doğru indirelim. Buna da 20 milimetre dedikten sonra bir daha şuradaki eksen çizgisini bir daha atalım. Ve secdeden çıktım. Şurası 30 milimetreyi doğru ayarlayalım.
Ve şu iki çizgi arasında 45 derece açılımımızı verelim. Şimdi doğru bir çizim elde ettik. Çizimden çıktım. Ardından bu düzlemde bir skece ihtiyacım var. Skecimi açtım. Parçamı gözümün önüne aldım. 16'ya 10. Şöyle bir dikdörtgen direkt çizelim. Ölçendirmeye geldim. Genişliği 16 milimetre. Derinliği 10 milimetre. Zaten 10 milimetre hazır olarak geldi. Bir daha yazmaya gerek yok. Şu noktamla şu merkez arası 8 tam ortada olsun diye. Ve şu bir daha constraint'ten şu iki nokta arası çakışıklığı vermek için orasında 0 yaptım. Ardından fakat komutunu girdim. Dedim ki yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar kes. Ve ardından şu düzlemlerimi seçerek kaçıyorum. Şuradan perspektif görüntüme bakalım. Bir başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir çizimimizi daha sizlerle birlikte yaptık. Katya yeni başlayan aperatif çizimler amaçlı. Bunun gibi birçok video gelecektir. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ek olarak şunu eklemek istiyorum. Aklınıza takılan ne varsa Instagram hesabımdan bana her türlü ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Tekrardan kendinize iyi bakın.